Selam, ben Zafer Akçay. İlk videomuzda Muzaffer'e konuk oluyoruz. Önünde bir arkadaşıyla sürüyor. Güzel bir yol, virajlar falan, onlar da keyfini çıkartıyorlar. Bu virajların elcikler falan da şekil 10 numara. Bir sol viraj, arkasından gelen bir sağ viraj ve işte bu virajda olan oluyor. Ne oluyor? İnceleyeceğiz tabii ki birazdan. Muzaffer son anda kurtarıyor. Ve arkadaşına tamam ben iyiyim deyip bir kahkaha atıyor, yoluna devam ediyor. Evet, bu kez ucuz kurtarmış gibi. Nedenlerine bakalım mı? Sol viraj, sonrasında gelen sağ viraj önemli. Çünkü sol viraja hızlı girdikleri için sağ virajda konum alamıyor. İkisi de virajın içinde. İkisi de içinde. Dolayısıyla ucunu görmedikleri bir viraja giriyorlar ve süratleri fazla ya da onlar öyle hissediyorlar. Öndeki motorcu karşı şeride geçiyor. Bu arada Muzaffer'in de tabii ki gözü ona takılıyor. Belki o da gaz açarak çıktığı için karşı şeride geçiyor. Burada fren yapmak için parmağını manete götürüyor. Yeterli olur mu sizce? Olmaz değil mi? Peki ön fren yeterli olmayınca ne yapılır? Arka fren yapılır. O zaman da motorun arkası yanınıza böyle geliverir. Muzaffer'de olduğu gibi. Ön fren tek parmak yetmez ne yazık ki. Orada daha çok parmak kullanmanız lazım. Motor dikken sıkıca asılmanız lazım ki motor yavaşlasın. Arka frenin hiçbir işe yaramadığını, sadece yatıkken motoru kaydırdığını bu videoda gördük. Ne yapılabilirdi? Değil mi? Bu iki arkadaş bir şey yapabilirdi. Öncelikle limit noktasına bakarak süratlerini iyi ayarlamaları gerekirdi. Sürat iyi ayarlandıktan sonra gözler gitmek istediği noktada olmalıydı. Aslında bu iki kural yerine gelse, yani şurada limit noktası ayarlanabilse, tabii önce doğru konum alınıp sonra limit noktası ayarlanabilse bu hiç başa gelmeyecekti. Allah'tan bir şey yok. Yani neyse ki bir şey yok, kurtarıyor ve büyük bir sevinçle kutluyor Muzaffer kurtardığını. Tamam ben çok iyiyim diyor, kahkaha atıyor. Akşam vakti hızlı gidiyor Hasan Can biraz. Şehir içi işlek bir Maslak yolu galiba burası. Selektör bir şeyler oluyor derken arabayı görüyor ve hafif de dokunarak, yani araba ona dokunuyor, sola çekip durabiliyor. Orada bir dokunma var. Bakın bir daha bakalım bu videoya. Yani neler oluyor, neler bitiyor. Şurada videoyu yavaşlatıyorum. Bakın 2, selektör 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kere selektör yapabiliyor Hasan Can. Demek ki ileride arabayı görüyor. İnsan gözü daha iyi. Video gibi değil tabii. Peki bu arada sürat ne oluyor? Sürat neredeyse aynı. Yani burada bir değişiklik yok. Oysa ki bu kadar mesafede 11 kere selektör yapacağı yerde Hasan Can önce konumunu değiştirip sonra frenleri asılsa ne olacak? Yavaşlayacak. Belki sağdan soldan gelen vardır, onu bilmiyorum tabii şu anda. Bu video bazında konuşuyorum ama sola kaçtığına göre soldan gelen biri yok. Yavaşlayabilir yani. Araba da arkadan kimse gelmediği için o manevrayı sola yapıyor. Yapmaması gerekir. Eyvallah, tamam, bunda hemfikiriz. Ama bakın, yani burada fren yapabilirdi. Yavaşlayabilir, hatta durabilirdi o arabaya kadar. Çok mesafe vardı. Ama biz selektör ve kornayı daha çok önemsiyoruz frenden galiba, değil mi? Bu da yaptığımız en büyük hata. Ve Göktuğ'yla bir duble yolda ilerliyoruz derken araba Göktuğ'un yanından silve geçiyor. Göktuğ kızıyor tabii. Bakın duruma bir daha bakalım. Göktuğ geliyor. Araba makas atmak üzere. Dokunabilir mi? İşte biraz önceki videoda dokundu. Dokunabilir. Işıklarda duruyorlar. Yan yana geliyorlar. Göktuğ aç camı diyor, aç. Abi yanlış bir şey mi yaptım? Daha yeni bana çok yakın geçtin de. Hani istemeden mi oldu? Benlik bir şey var yoksa? Yok. Sadece yavaş gidiyorsun. 75'te gidiyorum. Hız sınırlarına uygun gidiyorum ben. Bak, yolun sağından gidecek yana. Biri hızlı gelir çarpar. Evet, yolu ortalıyorum ben de. Taşıt olarak 75 ile gidiyorum. Altındaki alet 200'ü de görebilir. Ne diyor? Biri hızlı gelir çarpar. Yani o benim diyor aslında. Bak, hızlı gelirim çarparım. Bir gizli tehdit de var orada yani. Biri hızlı gelir. Yeterince hızlı geliyor zaten araba, sağ olsun. Ve devam. Yine çok benzer bir şey. Taner bu kez sağdan gidiyor. Yani bazıları da diyor ya işte sağdan gidilse diye. Taner bu kez sağdan gidiyor. Bakalım şimdi ne olacak? Burası Baraj Gölü'nün üstü galiba. Tam bilmiyorum tabii. Araba geçti. Taner arkadan saydırdı. Haksız mı? Bir de Taner görmediyse, ki öyle tahmin ediyorum.
Yani o arabanın yaklaştığını görmediğini tahmin ediyorum. Çünkü öyle gelen bir arabadan kaçarsınız. Görseniz kaçarsınız. Duramayacak gibi gelen bir araba. Çünkü bakın şimdi aynadan gözüküyor işte. İki araba var arkada yan yana. Ortadaki belli ki sizi sıkıştıracak. Taner o arabayı görmüş olsaydı biraz daha sağa çekilirdi herhalde. Ha bence çekilmeyin tabii sollayın. Sol tekerlek izinden gidin. Ve Ersen'in motosikletindeyiz. Belçika'dayız arkadaşlar. Burası Belçika. Ve bir sola dönüş derken Ersen kontrolü kaybediyor. Fren miren bariyerlere yavaşça dokunup duruyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama bir daha seyredeceğiz. Neler oldu? Neden bu yolda? Yağmur var bakın. Yani yerleri iyi değil. Bir de karşıda daha önce de çarpmış arabalar o bariyere görüyor musunuz? Araba mı kamyon mu bir şey çarpmış. Dikkatli olun öyle yerlerde. Ama bakın motosiklet dostu bariyerler var Belçika'da. Darısı başımıza. Buradan giderken Ersin hızlı olduğunu düşünüyor ve ön fren bir anlık kitleme ondan sonra bakış her şey dağılıyor ve gidiyor. Bariyerlere yaslanıp duruyor. Bir çarpma değil bu tabii. Kendisinde de çok fazla bir şey yok zaten. Ne yapabilirdi Ersin? Basit aslında hızını daha iyi ayarlayabilirdi. Limit noktasına göre ayarladığınız hız sizi bu tür belalardan her zaman için koruyacaktır. Limit noktasına sahip çıkın. Ve videomuz karlı bir havada. Bugünlerde bu manzaralar çok var malum. Mehmet gönderdi o videoyu. Vallahi Mehmet denemek için çıkmış. Yani benim motor karda gider mi diye denemek için çıkmış. Buraya kadar her şey yolunda ama bu aynalara falan bakınca bir şey oluyor. Pat! Mehmet yerde. Yavaş bir düşüş. Yani Mehmet düşmüyor, motor altından kayıyor, düşüyor o kadar. Bunun sebebi aslında bakın şu anda Mehmet gidiyor. Kim bilir kaç kilometredir böyle gidiyor. Problem yok. Ama arkadan bir korna sesi geliyor. Ondan sonra Mehmet sol ayna, sağ ayna, sol ayna derken motorun stabilitesini bozuyor ve düşüyor. Virajda da böyledir. Motorunuzun stabil olması gerekir. Motorun stabilitesini bozduğunuz an düşersiniz. Bakın şu sağdaki araba arkadan korna çalan. O da duruyor. O yüzden oldu ama tabii ki burada aslında Mehmet'in bu havada yola çıkmaması lazım. Dişli lastik yoksa özellikle hiç çıkmaması lazım ki yokmuş. Normal lastikler görüldüğü üzere. Şimdi karda motosiklet kullanmak zor. Neden? Tutuş yok. Tutuş yoksa sürüş yok. Görüş yoksa sürüş yok. Bunların ikisinin de olması lazım. Bir, görüş. İki, tutuş. Bu iki unsur yoksa o gün motora binmeyeceksiniz. Yani basit kurallar bunlar. Ama böyle işte merak ettim dur bir gideyim mi falan derseniz bu tür olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sorun yok. Yani herhangi bir şey de olmuyor Mehmet'e. Yine o motoru orada bırakacak hali yok tabii üstüne biniyor ve motoruyla eve gitmeye çalışıyor. Bu arada arkadaki yine korna çalıyor. İnanılır şimdi. Mehmet de dönüyor git diyor git ben gidemiyorum diyor. Geç beni diyor adamcağız. Ne yapsın? Ama yani herhalde pişman olmuşsundur Mehmet bu havada yola çıktığın için. Yani yer çünkü baya bir karlı. Yani burada lastik, arka lastiğe belki zincir takabilirdin. Eğer çok çıkmak istiyorsan ya da çok dişli lastiklerle çıkabilirdin belki. Bunlar olmadan bu tip havalarda lütfen yola çıkmayın. Hadi iyi yolculuklar.